Hatırlıyorum, bir kareyi yakalamak için saatlerce sokak sokak dolaşıyoruz. Işık, gölge, insanların yüzü. Ve aslında o dikey karelere her şeyi sığdırmak istiyordum. Ama tabii ki de sonra yapay zeka geldi. Artık bu sefer herkes birkaç kelime yazarak istediği fotoğrafı üretiyoruz artık. Ama bir fotoğrafı özel kılan şey aslında onun hikayesidir. Yani bizde hep şöyle derler. Bir hikayeyi anlatmanın en kısa yolu fotoğraftır. Çünkü saniyeler içerisinde o hikayeyi izleyici görebilir. Ve sokak fotoğrafçılığında da aslında ona baktığında onu etkili kılan şey aslında o anın gerçekten de orada yaşanmış olmasıydı. Yani bence yapay zeka görselleriyle bizim fotoğraflarımızdaki fark aslında buradaydı. E, Bilinçli zeka. Tabii bu söylediklerim sadece yapay zeka fotoğrafları için geçerli değil aslında. İnsanlar o dönem daha gerçeklik algısını yitirmeden bir dönem sonra aslında bu görseller veya işte müzikler, yazılar anlaşılır hale geldi. Artık biz anlıyorduk bu yazıyı hangi yapay zeka, bu görseli hangi robot çizmiş diye. Yani aslında insanlar sıkılmaya da başladılar. Hep aynı şeyin kopyalarını gördükçe ama artık önünü alamadık. Şimdi bile bir robotun enstrüman çaldığına baktığımızda aslında doğru notaya doğru zamanda basıyor. Ama yine de e, eksik bir şeyler varmış gibi geliyor bize. Ben bunu e, şeye bağlıyorum. Biz insanlar sizin aksinize ölümlü bir canlılarız. Yani biz kısa süreliğine buradayız. Sanki bir ip üzerinde yürüyormuşuz gibi. O ip nereye bağlı ve biz onun üzerinde yürürken ne zaman, nerede düşeceğimizi asla bilmiyoruz. Benim derdim asla hiçbir zaman robotlar olmadı. Çünkü o dönemler hatırlıyorum. İşte işsiz kalacağız, bilmem robotlar dünyayı ele geçirecek falan, ben bunların hiçbirini aldırmıyorum. Benim asıl derdim insanlardı çünkü yeni çağ yalnızlığı başlamıştı artık. Herkesin en iyi arkadaşı onun robotuydu. Ben galiba çok ayak uyduramadım buna da. Ben hala bir robotum yok. Ne bileyim. Hala kitaplarımla konuşuyorum yani. Oradan da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bir şeyi öğrenmeden bilmek de aslında e, hiçbir zaman işime yaramadı. Veya sıkıldığımda tek başıma yürüyüşe çıkıyorum. E, Yani şöyle söyleyeyim. Ben robotların insanlaşmasını beklerken bir baktım. İnsanlar robotlaşmaya başladı artık. Ama yine de son olarak ben de nasibimi aldım bu çağda. Yani bir sürü iş başladım. Fotoğrafçılık bunların biriydi sadece. Ama nedense hepsi yarım kaldı. Yani her şey benim dönemimde çok hızlı ilerliyordu. Asla hiçbirine yetişemedim. Ama yine de dürüst olmak gerekirse belki de ben e, yarım kalan şeyleri seviyorum. Çünkü aslında bir şey tamamlandığında tatmin oluyorsun. Yani onu elde ettikten sonra o ilk değeri
sende kaybolmaya başlıyor. Veya şey derler ya, işte yarım kalan hikayeler güzeldir diye. Çünkü bir hikaye tamamlandığında aslında belki bir ana olacak ve sonra unutacaksın. Ama yarım kalan hikayeler öyle değil yani. Hep aklının bir köşesinde durup orada seni rahatsız ediyor. Hep şey diyorsun, acaba sonu olsaydı nasıl bir son olurdu diye. Hep merak ediyorsun. O yüzden belki de ben yarım kalanları seviyorum. Çünkü belki de hayat hiçbir zaman tam olmamakla ilgilidir.